Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Bahadır. Otomotiv sektöründe görselleştirme uzmanı olarak çalışıyorum. Bugün sizlerle Autodesk Vire'de bir giriş yapacağız. Sıfırdan başlayıp advanced seviyelere doğru adım adım ilerleyeceğimiz bir içerik serisi olacak. Bu konuda süreç içinde merak ettiğiniz ve sormak istediğiniz şeyler olursa yorumlara yazarsınız. İlgili linkleri ben zaten açıklama kısımlarına bırakıyor olacağım, ihtiyacınız olan şeyleri. Evet, herkese şimdiden kolay gelsin. Hadi başlayalım. Programımızı kurduk, VRED'imizi açtık ve karşımıza güzel bir pencere, renkli bir pencere çıktı. Bu nedir? Bu VRED'in son güncellemelerine, haberlerine ulaşabileceğiniz veya ilgili bağlantıları bulabileceğiniz bir ara pencere. Buradan hem kendi son yaptığınız çalışmalara veya yeni bir proje açmak için bu sayfayı kullanabilirsiniz. Burada eğer bu programı her açtığınızda karşınıza çıkacak. Eğer bunu görmek istemiyorsanız soldan kliği kaldırarak kapatabilirsiniz. Ben açık tutmayı tercih ediyorum. Gözüme bir şey çarparsa tıklarım, bakarım diye. Eğer kapatırsanız da sol üstten buradan tekrar açabilirsiniz. Homepage sayfasıyla. Evet. Şimdi güzelce girdik. Bizi ne karşılıyor? Güzel stüdyo ortamı gibi büyük ikonların olduğu penceresiz bir arayüze sahip. Bu konuda VRED'i ben başarılı biliyorum çünkü kafa karıştırmayın. Özellikle 3D modelleme programlarına göre küçük ikonlardan kurtulmuş fazla az sayıda pencereyle bir hoş geldin diyor bize. En azından şimdilik az sayıda pencere diyelim. Bu konuda bu arayüzü sevdiğimi söyleyebilirim. Şimdi sol üstte File'dan Help'e kadar diğer her programlarda olduğu gibi içerikleri, editleri bulabileceğiniz, bütün tool'lara erişebileceğiniz sayfalar mevcut, pencereler mevcut. Bunlara detaylı değinmeden önce benim size sadece kabaca bahsetmek istediğim ne kullanabiliriz veya ne ilgimizi çeker. Optimize Scene'i ilgimizi çeken özelliklerden. Yine Visualization'da kullanacağımız tool'lar mevcut. İlginç olanlardan biri WebShops. VRED'in kendi özel bir asset dünyasına açılan bir penceresi diyebiliriz. Bunların hepsine değineceğiz. Şimdi buraya hızlıca pas geçtikten sonra toolbar'ımıza gelelim. Toolbar'ımızda neler var? Sıklıkla kullandığımız tool'ları buraya yazılımcıları güzelce serpiştirmiş. Gerçekten sık kullandığımız tool'lar var burada. O yüzden şimdilik bir beginner aşamasında burayı çok kurcalamıyoruz. Ya customize etmemenizi önerebilirim. Onu nasıl yapacağız? Hani çok da istiyorum diyorsanız. Toolbars'tan View'e geldim. Toolbars'ta View veya işte ne dilerseniz açı kapa yapabilirsiniz. Burada dikkatimizi çeken iki tane ikonumuz sarı. Niye sarı? Bu şu demek aslında. Şu an tool aktif demek. Bunu tıklayarak açı kapa yapabilirsiniz. Veya eğer kısa yol tuşunu biliyorsanız zaten kullandığınızda o aktif yanacaktır. Buraları özetlemiş olduk. Buradan sağdan devam edelim. Workspace alanı. Yani Workspace sizin çalıştığınız o andaki işin türüne göre size bir kolaylık sağlayan bir alana atıyor. Mesela diyelim ki animasyon çalışıyorum. Hop tıkladım. Animasyonlarla ilgili tool'lar önüme geliyor veya render alacağım. İlgili pencereler önüme geliyor. Ben açıkçası burayı şu zamana kadar hiç kullanmadım. Kullanışlı bulmuyorum. Çünkü ben zaten çift ekran çalışıyorum. Benim pencerelerim kendi çalışma alışkanlıklarıma göre yerlerinde. Dolayısıyla kişinin keyfine bağlı. Paşa gönlünüz seviyorsa ne mutlu. Nasıl istiyorsanız öyle custom edebilirsiniz. Şimdi hemen altında bizim View Cube dediğimiz sahne içerisinde dolaşmanıza veya doğru açılara gelmenizi sağlayan bir kamera kübümüz var. View kübümüz var. Burada küp üzerindeki alanlardan istediğiniz açılara geçip dönebilirsiniz. Çok kayboldunuz. Home tuşuna basarak default seviyesine gelebilirsiniz. Çok sık kullandığım, çok işe yarar bir şey. Dilerseniz bunu preferences'tan vesaire de kapatabilirsiniz. Ama şimdilik kalsın, karıştırmayayım. Hemen onun altında güzel iki özelliğimiz var. Bu kaydet not olur. Lazım olur seviyesinde.
Kübün üzerine geldiğinizde orada bir navigation barımız açılıyor. Bunun navigation barın içinde iki tane güzel özelliğimiz var. Redo ve Undo kamera pozisyonları için. Bunu şöyle anlatalım. Scene'e geldim. Bir küp oluşturdum. Diyelim ki sahne içerisinde güzel bir açı yakaladım. Ve burada çalışırken hop bir anda yanlışlıkla kameramı oynattım ve açımı da kaydetmemiştim. Burada şöyle yapıyoruz. El hemen bir CTRL-Z'ye gider. Fakat maalesef sonuçsuz bir çaba. Hüzünle, hüsranla sonlanan bir çaba. Burada undo yaparsak istediğimiz açıya geri dönebiliriz veya redo ile ileride gidebiliriz. Bu aklınızda bulunsun. Altındakilere bakalım. Perspektif ve ortografik olacak şekilde kısa yol tuşları var. Çok hızlı bir turntable mevcut burada. Altındakilerse zoom. Şu an basılı tutuyorum mouse'a. Zoom, move, orbit vesaire gibi şeyler var. Yani şu alttakileri zaten eğer mouse'unuz yoksa, yani ben daha hiç kullanmadım. Öyle söyleyebilirim. Yani mouse'unuz varsa kullanmaya ihtiyacınız yok. Bunu silelim. Aşağıya doğru düşüyorum. Aşağıda bir Quick Access barımız var. Mükemmel bir bar. Burada çok sıklıkla kullanacağımız pencerelere ait bir hızlı erişim paneli. Burada gördüğünüz üzere graf açık. Bu da soldaki penceremiz, scene grafımız. Oraya geleceğiz. Bar üzerinde sağ klik yaparsanız burada kullanmak istediğimiz bütün pencereler burada. Hiç gözünüzü korkutmasın. Hepsine hakim olacağız. Hiç endişelenmeyin. Burada tool üzerine geldiğimizde bir pin yanıyor turuncu. Bunlara tıklarsak bunları aşağıda Quick Access'imize ekliyor ve eğer isterseniz sol klikle sürükleyerek yerlerini değiştirebilir veya kaldırabilirsiniz. Ben şu curs'ü arada uyuz oluyorum. Şunu da attım. Buradan hemen sol tarafta scene grafımıza gelelim. Scene graph nedir? Bu aslında bizim şu an sahne içerisinde olan veya projemizin içerisindeki bütün data ağacı burada toplanıyor. Bu sıklıkla kullanacağımız bir pencere ve zaten projeye hakimiyeti de buradan elde edeceğiz. Onun için önemli bir pencere. Kafanızı karıştırmaya gerek yok. Bu default olarak zaten bir root ile geliyor. Root içerisinde perspektif, front, side, top kamera açıları var. Bunlara karışamıyoruz. Zaten default olarak geliyor. Hemen altında ise bir environment switch'imiz var. Bu environment switch sizin sahne içerisinde birden fazla sahneniz varsa bu sahneler arasında, environment'lar arasında geçiş yapmanızı kolaylık sağlayan bir switch material diyebiliriz. Gördüğünüz gibi stüdyomuz ve Doom'umuz var. Onlara environment kısmına değineceğim için şimdilik pas geçiyorum. Peki buradaki soru şu. Biz bu pencereye dokunamıyor muyuz? Tabii ki öyle bir şey olamaz 21. yüzyılda. Burada detach group dersek penceremizi yerinden çıkarttık. Güzelce istediğimiz yere sürükledik. Ve tabii ki de diğer pencerelerimizle bir arada çalışmamız için birbirlerine entegre edebiliyoruz. Şöyle yapıyoruz. Buradaki trik şu. Eğer üstüne doğru sürüklerseniz hiçbir şekilde tutmayacaktır. Bu da yeni gelen update'lerden biri. 2024.1'de geldi sanırım. Burada ya shift sol klik yapıyoruz ya da orta mouse'la sürüklüyoruz. Diğer pencerenin üzerinde istediğimiz yeri seçip üzerine bırakıyoruz. Burada da güzelce penceremizi ayarlıyoruz. Ve geldik. Materyal burada tek mi kalsın? Hayır. Bunu da aldık, sürükledik ve üzerlerine doğru attık. Ve aynı şekilde çıkartırken ya direkt kapatabilirsiniz veya yine detach group derseniz oradan birbirinden kopacaktır. Scene grafımı da geri yerine koymak istedim. Aldım, sürükledim, bıraktım ve tekrar istediğim şekilde ayarladım. Evet arkadaşlar, arayüzü hızlı bir şekilde seri anlattım. Umarım çok hızlı olmamıştır. Çünkü bu şu an 65. kayıt galiba. Ve hızlıca sadece tanıtma amaçlı bir arayüz göstermesi oldu. Şimdi ufak ufak detaylara başlayalım. Hız kesmeden devam ediyoruz. Datamı hazırladım. Sahnenin içine atmaya hazırım. Öncesinde size şunu göstermek istiyorum. Preferences'e geldim. Şimdi farklı tip programlar kullanıyorsunuzdur. Dolayısıyla hangi formatı desteklediğini merak ediyorsunuzdur. Burada file type'da gördüğünüz üzere dünya kadar
format var. Alias'ından JT'sine, EG'sine, Katya, Step, STL. Dolayısıyla gerçekten geniş ağa sahip bir formatta çalışabilirsiniz. Hiç sıkıntınız olmasın. Buna da değindikten sonra dosyamı içeri alacağım. Tahmin edebileceğiniz üzere file import diyerek devam edebiliriz ama benim şu an masa üstümde dünya vızıvı şey var. Bunlara uğraşmamak için aldım FBX'imi ki zaten import kullanan kim var bilmiyorum. Aldım ve güzelce sürükledim. Karşıma çıkan ara pencerede zaten bunu otomatik olarak dosya tipini seçebiliyor. Bu güzel bir şey. Tessellation'ı vesaire default olarak bırakıp import diyorum. Bir 3 saniye 5 saniye bekleyelim hep beraber. Ya da baktım uzun sürerse geçiş yaparım diyeceğim. Ama sürmez, data zaten çok hafif. Evet, datam geldi. Bu arada otomotiv üzerinden gitmek istiyorum. Hem benim kendi alanım hem de ilginizi çekebileceğini düşünüyorum. Bununla beraber içeriği aynı şekilde takip ederseniz bir ürün dosyanız varsa daha elektronik veya işte bir industry product design'e yönelik bir şeyiniz varsa da aynı şekilde devam edebilirsiniz. Şimdi ürünümü aldım. Yapacağım ilk şey içeri gelen datamı güzelce bir kabasını istemediğim şeyleri temizlemek. Dosyamı SceneGraph içerisinde seçtim. Sol klikle. Şimdi sağ kliği verdim. Ve Edit'e geldim. Show Optimize Modül diyoruz. Bu pencere aynı şekilde burada sağ üstte veya altta sağ klik yaparsanız Optimize burada da mevcut. Bunu pinlemenize gerek yok. Ama şunu belirtme ya da şöyle diyelim. Şöyle yapıyoruz. Şimdi ilk dokunacağınız şeylerden biri Flash Transformation Nodes'la Cleanup Group Nodes'u güzelce bir optimize etsin istiyoruz. Şu an data çok hafif olduğu için ve aslında temiz olduğu için çok hızlı yaptı. Ama bu alışkanlık olabilir datayı ilk içeri atarken. Buna uygulayabilirsiniz. Böylece hem data içerisindeki boş gruplardan kurtulmuş olursunuz hem de kendi içindeki transformation kayıtlarına güzelce temizlemiş olursunuz. Bunu şimdi kapattım. Şunu ama şuna dikkat edelim. Bakın proje ilerledikçe ve karmaşık bir hale geldikçe bunlara biraz daha hakim olacağız. Fakat bu süreç içinde sizin SceneGraph'ınızı gerçekten mahvedebilecek bir noktaya da getirebilir. Eğer nasıl ne kullandığınızı bilmiyorsanız. Ve bunun geri alma imkanınız da olmuyor. Bu da aklınızda bulunsun. Data içeri atarken çok güvenli, rahat. Fakat data içerisinde, süreç içerisinde ya ben şunu bir şöyle güzelce bir kabasını atayım derken dikkatli olun. Sonradan başınıza iş açabilir. Evet, şimdi peki ben datamı içeri aldım. Bunun etrafında nasıl dolanıyorum, içeride nasıl geziyorum onlara bakalım. Şimdi sol klik rotation, orta klik, orta mouse, pan, sağ klik ise zoom in, zoom out. Yine zoom'u scroll'la da yapabilirsiniz. Sağ klikle biraz daha hassas davranabilme şansınız mümkün. Bunu unutmayalım. Peki güzelce datamızı aldım. Bu arada bu datanın etrafında niye böyle sarı bir frame var derseniz şimdi ona gelelim. Arkadaşlar seçtiğimiz datayı ne seçtiğimizi görebilmemiz için VRED burada güzel bir özellik çıkartmış. Burada boundings. Boundings bizim product'ımızın hacmini bize gösteren bir frame oluşturuyor. Şöyle de gösterelim. Mesela diyelim ki sadece kaputu seçiyorum ve kaput üzerinde bir frame oluşturdu. Ve bunun bir güzel tarafı da wireframe'e gelirseniz de tam olarak yüzeyleri görebileceğiniz, buradan direkt seçtik. Bütün yüzeyleri görebileceğiniz wireframe'de parlıyor. Bunların rengini de preferences'ten ayarlayabilirsiniz. Şimdilik karıştırmıyor. Peki ben datamı nasıl seçeceğim? Şimdi eminim ki şöyle sol klikle dokunuyorsunuzdur ama seçmiyordur. Şöyle yapıyoruz. Shift sol. Şöyle bir wireframe'imizi açalım. Bonding'imizi de açalım sizin için. Shift sol selection. Gördüğünüz gibi. Bu arada hemen dikkatinizi çekeyim. Seçtiğiniz objeler, şu an hepsi mesh. Seçtiğiniz objeler burada SceneGraph'ta parlayacaktır. Evet, Shift sol selection dedik. Shift sağ selection'a çıkma. Ve mesela diyelim ki şöyle seçtim.
boş bir yere de tıklarsanız Shift sağ ile, seçmediğim bir şey, gördüğünüz gibi bırakıyor. Şimdi frame'i tekrar aldım. Tekrar Shift sağ yapıyorum. Bıraktı. CTRL Shift sol klik yaparsam, CTRL Shift sol klik, Selection'da birkaç parça birden seçebiliyorum. Ve eğer yine CTRL Shift sağ klik yaparsam bunları seçmekten bırakıyor. Şimdi bir de bunu biz tabi böyle hepsini tek tek mi seçeceğiz diyebilirsiniz. Tabii ki hayır. Şöyle yaptım. Shift sol klik, soldan, sol yukarıdan sağ aşağı doğru seçtim. Bunun içerisinde, bu daire frame içerisine şu wireframe'i bir ya da şöyle yapayım. Environment tutmasını hiç sevmiyorum. Sol shift klik, soldan aşağı doğru çektim. Bakın şöyle kırmızı bir penceresi var, frame'i var. Onun içinde tamamen kalan ne varsa onları seçer. Yani şöyle bir örnek göstereyim. Mesela diyelim ki tekerden bakalım. Buradan seçtim. Şimdi teker tam içinde değil. Dolayısıyla gördüğünüz gibi pencere içerisinde olan her şeyi almadı. Peki onu yapmak istiyorsak ne yapıyoruz? Yine şu sol shift kliği alıyoruz. Sol aşağıdan yukarı çekiyoruz. Bu sefer frame'in dokunduğu her şeyi seçecek. Gördüğünüz gibi dokunmadıklarını seçmedi. Ya ben ne yaptım derseniz de yine shift sağ klikle herhangi bir yere basarsanız bütün selection'dan çıkarsınız. Mesela şöyle bir şey de gösterebilirim. Shift klik yaptım. Böyle aldım. Ya da şöyle yapayım. Buradan böyle aldım. Sol klikle. Burada istemediğim şeyler var. Sağ klikle de aşağıdan yukarı çekerseniz her şeyi bırakır gibi. Selection kısmı bu şekildeydi. Umarım kafa karıştırmamıştır. Ben bunları yine ikon olarak video içerisine editlemeye çalışacağım. Eğer beceremezsem geri alıp dinlersiniz. Ekran içerisinde güzel rahat oluşabilmek için veya data içerisinde şöyle kameranın pivot merkezini ayarlama gibi detaylar var. Şimdi onlara değineceğim. Şimdi çift sol klik yaparsanız tıkladığınız yere kameranın pivotu olur ve onun etrafında dönebilirsiniz. Şimdi aradaki farkı göstereceğim. Diyelim ki ta şu sol uçta bir yere çift klik yaptım ve mouse'umu çeviriyorum. Gördüğünüz gibi o noktada şu noktada pivot aldı ama şimdi aracın üzerinde çift sol klik yaptım. Şimdi ise kameram orayı merkez alıp burada dönüyor. Çift orta klik, çift orta mouse şöyle tekere doğru yapıyorum. Hem kameranın pivotu oluyor hem de merkezine doğru gidiyor. Bu gerçekten çok kullanışlı. Bunu özellikle data içerisinde dolanırken çok rahat kullanabilirsiniz. Mesela birazcık zoom yaptım. Ve mesela diyelim ki birazcık da uzaklaşmak istiyorum. Data ağırlaştı. Şöyle hop hemen oraya zıplayabildim. Çift orta mouse bu. Çift sağ klik yaparsanız da hem kameranın merkezini oraya alır hem de kamerayı oraya doğru fokuslar. Şimdi gördüğünüz gibi şu an o alanda dönüyor. Bu tarafa doğru yapalım. Böyle dönüyor. Bu şekilde sahneniz içerisinde rahatça dolanabilirsiniz, hareket edebilirsiniz. Datamızın son hazırlık aşaması olan yüzey normallerinin kontrollerine bakacağız. Yüzey normalleri bizim render alırken doğru sonuç alabilmemiz için doğru konumlanması çok önemli. Şimdi nedir ona bakalım. Visualization penceresine geldim. Vertex and Face Normal Rendering kısmına bakıyorum. Ve bizi böyle yeşilli morlu bir görüntü karşılıyor. Peki bu nedir? Burada hemen şöyle göstereyim. Bizim sevdiğimiz renk yeşil. Yüzeyleri biz yeşil görmek isteriz. Şu an gördüğümüz morlar yüzey normalleri ters. Şunu böyle düşünebilirsiniz. Normalde bakmak istediğimiz yüzeyin tersi dönmüş gibi düşünebilirsiniz. Peki bunları biz nasıl değiştireceğiz? Scene'e geldik. Geometry Editor tıkladık. Şimdi burada şöyle yapıyoruz. Yüzeyimizi seçiyoruz. Yüzeyimizi seçtik. Ve Face Vertex eğer morsa Face Vertex diyerek çevirebiliyoruz. Diğeri için de böyle. Ama bu Face Surface ve Vertex ise
Yine aynı fakat farklı renkler. Şu an bu datada uygun olduğu için diğerlerini görmüyoruz. Sadece moru, face ve vertex'i görüyoruz. İkisini aynı anda kameraya doğru çevirmiş oluyoruz. Yeşil bir anlama geliyor. Ama ben size bu Geometry Editor kısmını güzelce kapatıyorum ve onun yerine hotkey'ini veriyorum. Alta bastım. Sol klik. Alta bastım, sol klik ve aynı şekilde oldu ki geri çevirmek istiyorsunuz. Sağ klikle de geri alabilirsiniz. Niye almak isteyeyim ki diyebilirsiniz. İnanın o durumda gelir karşınıza. Şimdilik bilin yeter. Notlarınızın arasına yapın. Peki biz bunu böyle diyelim ki dünya kadar şey var. Biz bunu böyle tek tek yapacak mıyız? Tabii ki hayır. Alta basıyorum. Sol klikle çekiyorum. Bam. Aracım her yere bir şekilde seçmiş olduğum yüzeyler direkt toplu olarak seçtik. Cümleleri kuramadım. Evet arkadaşlar, bir datayla ilk başta ne yapacağız, nasıl sahnemiz için hazırlayacağız, bunları anlatmaya çalıştım. Lütfen sorularınız olursa yorumlara ekleyin. Merak ettiğiniz veya atladığımı düşündüğünüz şeyler olursa lütfen yorumlara ekleyin. Cevap vermeye çalışacağım. Şimdi sıradaki aşamalara doğru ilerleyelim.